Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa başlayacaklar için çok güzel bir 5 diş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde koyu pembe ve krem olarak olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Krem ipimin hanımlar markası Bonbon Lüks'tü. Kağıdını attığım için numarasını bilmiyorum. Pembe ipim de yine aynı şekilde Bonbon Lüks'ün ipi. Renk kodum 98335. Renk kodumuz da bu şekilde. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara hanımlar. Sizler de elinize uygun şişlerle patiğinizi yapabilirsiniz. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Hanımlar 2 sırada yapılan bir model. Çok kolay, çok şık, çok da güzel. 5 şiş patiğe yere başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği çok güzel, kolay bir model oldu. Bu şekilde hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar ben patiğimi 12 ilmek olarak başladım. Her bir şişimde 14 ilmek olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Hanımlar belki şişiniz incedir, eliniz sıkıdır, ipiniz daha da ince çıkabilir. Yani diyorum ki eğer ki büyük yapmak istiyorsanız her bir şişe 15'er ilmekte atabilirsiniz. Ya da ben 35-36 giyiyorum ayağım küçük diyorsanız da her bir şişe 13'er ilmekte yapabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için her türlü ilmek sayısında model tam oturacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Ben patiğime yine her zaman olduğu gibi burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak 12 ilmeğimi atacağım. Bu şekilde ilmeklerimi atarak patiğime başlıyorum. 12 ilmek. Büyük küçük fark etmiyor. Patiğimiz 12 ilmek olarak başlıyoruz hanımlar. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi patiğimin arka yüzünde ters olarak örüyorum ilk sıramda. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişede geçeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, şu da 6. ilmeğim. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğim vardı. 6'şer 6'şer 2 şişimizi eşit olarak paylaştırdık. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmek çıkartacağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkartıyorum hanımlar. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek bu kenardan şöyle ilmeğimi çıkarttım. Üçüncü şişime ilmeklerimi çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerimiz biraz sıkı olduğu için. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Tığım ile ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Sırasıyla hanımlar bakın kenar ilmek yerlerine giriyoruz. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Patik burnumuz sağlam oluyor. Baktığımız anda hanımlar burada şöyle 5 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Bakın sırasıyla ilmeklerimi çıkartıp şişime takıyorum. Şu da 6. ilmeğim. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlayacağım. 4 şişimizde de 6'şer ilmeğimiz var. İlk başta bu şişlerimizdeki ilmekler karışık gibi görünebilir fakat şimdi birlikte zaten göreceğiz. Birkaç sıra ördükten sonra şişler yerli yerine oturacak. Şimdi hanımlar 5. şişime aldım. 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğim.
5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu anda ikinci şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişimdeyim hanımlar. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. Başlangıç yerimize geldik. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. Şimdi hanımlar ilk birinci şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafa geliyor buraya. İlk 2 ilmeğimi örüyorum birinci şişimde. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şimdi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda burada da kenar sol tarafta hanımlar, bu tarafta. İkinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın hemen ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenarımız hemen sağ tarafa düşüyor hanımlar. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altında bakın hemen şuradaki ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Şimdi de dördüncü ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız baktığımız anda sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve dördüncü şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz. Böylece 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de artırma yapmadan düz öreceğim. Yani bir sıra artırma var, bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bakın 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerim de düz örülecek. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmekten sonra yapıyoruz. Kafam karıştı. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamızı yapıyoruz hanımlar. 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Tekrardan bir sıra düz ördük hanımlar. Artırma zamanı. 1. şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında bakın şuradaki bir altındaki ilmeğimin kenarına taktım şişimi. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinciye geldim. Burada da hanımlar kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve ikinci şişimde de artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Yine kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncüye geldim. Kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Bunu da düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Burada da yine 3. şişimde 8 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım hanımlar. Bu şekilde. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimde de 8'er tane ilmeğim oldu. Bakın hanımlar ilmek sayıları arttıktan sonra şişler de böyle gördüğünüz gibi yerli yerine oturuyor.
Şimdi hanımlar bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, bir sıra artıracağız. Bu şekilde patik burnumuzu yapacağız. Hani videonun başında da söylediğim gibi ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve modelimi kurdum. Büyük yapmak isteyenler her şişe 15'er ilmek yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de her şişe 13'er ilmek yapabilir. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi krem ipimi ekleyeceğim hanımlar, modelimize başlayacağız. Hanımlar 2 sıra krem ipimizle 2 sırada pembe ipimizle modelimizi öreceğiz. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız. Krem ipimle başlıyorum. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Sizler 13'er ya da 15'er ilmek yaptıysanız şişlerinize yine aynı şekilde benimle birlikte 3 ilmek krem örerek başlayacaksınız. 3 tane kremimi ördüm. Hemen patiğimiz sökülmesin diye krem ipimin ucunu pembe ipime bağlayacağım. Yapacağımız işlem şu hanımlar. 3 tane kremimizi ördük. Bir tane pembeyi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Üçüncü krem ilmeğimi buraya ördüm. Bir pembemi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. 3 ilmek kremi örüyoruz. Bir tane pembeyi örmeden alıyoruz. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Yine 3 tane krem örüyorum. Bir pembeyi örmeden aldım. 3 tane kremimi ördüm. Bir pembeyi örmeden aldım. Bu şekilde üçüncü şişimizde yapıyoruz. Yine bakın 2 oldu kremim. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Üçüncü kremimi ördüm. Bir pembeyi örmeden alıyorum. 3 tane kremimi ördüm. Bir pembeyi örmeden aldım. Tekrardan 3 tane krem, bir pembeyi örmeden aldım. 3 tane kremimi örüyorum. Bir pembemi de örmeden aldım. Bakın bu şekilde ilk sıramızı ördük. Modelimizde şimdi ikinci ve sonuncu sıramızdayız hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Krem olan ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Ön yüzü haroşa düşecek bu defa. Bakın krem ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıramda 3 kremimi ters ördüm. Bir tane pembemi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Krem ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın ters örgü. Şöyle. Bir tane pembemi örmeden alıyorum. 3 tane krem ilmeğimi ikinci sıramda ters örüyorum. Pembemi örmeden aldım. Sadece krem ilmeklerimiz ters örülecek hanımlar. Yine pembe ilmeklerimizi örmeden alacağız. İkinci şişimdeyim. Kremimi ters ördüm. Pembemi şişime aldım örmeden. 3 tane krem ters örüyorum. Bir pembemi örmeden aldım. Devam ediyorum yine. 4 şişimde de aynı işlemi uyguluyorum hanımlar. Bakın yine bir tane kremimi örmeden aldım. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine krem ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Pembemi örmeden alıyorum. Kremlerimi ters örüyorum. Pembemi örmeden aldım. Kremlerim ters, pembemi aldım. Bu şekilde. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kremimi ters ördüm. Pembemi örmeden aldım. Yine 3 tane krem ilmeğim var. Ters örüyorum. Pembemi örmeden aldım. En son pembe ilmeğimi de yine örmeden sağ şişime aldım. Modelimizde hanımlar krem ile olan bölümü bitirdik. Şimdi pembemi alıyorum. Hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın 3 tane krem ilmeğimiz vardı. Ortadaki krem ilmeklerimizi örmeden alacağız. Diğer ilmekleri pembe ile öreceğiz. Bakın ilk krem ilmeğimi pembe ipim ile düz örüyorum. İlk sırada birinci sırada hanımlar düz örgü. İkinci sırada da ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın ortadaki kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane pembemi örüyorum. Düz olarak ördüm. Ortadaki krem ilmeğimi, ortanca krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane pembemi örüyorum. Ortadaki kremimi örmeden aldım. 3 tane pembemi örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. İkinci şişimden devam ediyorum hanımlar. Yine
3 pembe 1 krem olacak şekilde devam edeceğiz. 3 pembe 1 kremi örmeden aldım. 3 ilmek pembemi örüyorum. 1 kremimi örmeden aldım. 3 tane pembe örüyorum. Kremi örmeden aldım. Tekrardan 3 pembemi örüyorum. 1 kremi aldım. Bu şekilde hanımlar devam ediyoruz. 3 pembe 1 krem. İlmeklerimizi modelimizin birinci sırasında düz örüyoruz. İkinci sırasında ters örüyoruz. Bu şekilde. Dördüncü şişime geldim. Yine burada en son kremimi örmeden almıştım. Tekrar 3 tane pembemi örüyorum. Ortadaki kremimi örmeden aldım. 3 tane pembe ilmeğimi örüyorum. Ortadaki kremimi örmeden aldım. Yine kremimi örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi pembe ile örüyorum. İlk şişimde de hanımlar ilk ilmeğim pembeydi. Burada 3 tane pembe oldu. Model bütünlüğü sağlandı. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda yine pembe ilmeklerimi hanımlar ikinci sıramda bakın ters örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerim ters örülüyor. Kremim örmeden aldım. Modelimizin ikinci sırasında da ilmeklerimizi ters örüyoruz. Aralardaki birer tane örmeden aldığımız kremleri tekrar örmeden sağ şişimize alıyoruz. Pembelerimi ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Yine buradaki 2 tane pembemi ters ördüm. 3. şişime geldim. 3. pembemi de buradan alarak ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Devam ediyorum yine aynı şekilde ilmeklerimi örmeye. Bir kremimi örmeden aldım. 3 pembemi ters örüyorum. Kremimi aldım. Burada da ipim karışmış. Hemen şurayı bir düzelteyim hanımlar. Ne ara dolaşmış? Evet, açıldım. 3 tane pembemi ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Evet. Modelimizde hanımlar ikinci modelimizde pembe ile tamamladık. Tekrardan 2 sıra pembe ile ördük. Yeniden kremimi alıyorum hanımlar. Bu defa krem ile devam edeceğim. Yine hanımlar bakın krem modelimizi ilk sırada nasıl yaptıysak şimdi de aynı şekilde yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Ortadaki pembemi örmeden alacağım. İlk sıram düz olduğu için düz örüyorum ilmeklerimi hanımlar. İlk sırada düz örüyorduk. Bakın ortadaki pembemi örmeden alıyorum. 3 tane kremimi düz örüyorum. Ortadaki pembeyi örmeden alıyorum. 3 tane kremimi düz olarak örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. krem ilmeğim. Pembemi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Pembemi örmeden aldım. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Pembe ilmeğimi düz aldım. Normal aldım. 3 tane kremimi örüyorum. Bu şekilde tekrar pembemi örmeden aldım. 3. şişime geldim hanımlar. Yine 3 krem öreceğim. 3 krem, 1 pembeyi örmeden alıyorum. 3 krem, 1 pembeyi örmeden aldım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi 4. şişimize geldik. Modelimiz bundan ibaret hanımlar. 3 kremi örmeden aldım. 1 pembeyi, 3 kremi düz ördüm. 1 pembeyi örmeden aldım. 4. şişimizde de aynı işleme devam ediyoruz. 3 krem, ortadaki pembeyi örmeden alıyoruz. 3 krem örüyorum. Ortadaki pembeyi örmeden sağ şişime aldım. Geldik hanımlar modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da krem ilmeklerimizi ters örüyoruz. İkinci sıramızda yine pembeleri örmeden alıyoruz. Krem ilmekler ters örülüyor. Pembeleri örmeden alıyoruz. Modelimizin ikinci sırasını hanımlar bu şekilde tamamlıyoruz. Böyle. İkinci şişimizde de yine aynı işleme devam ediyoruz. Kremi örmeden alıyoruz. Kremi ters örüyoruz. Krem pembe karıştı. Pembeleri örmeden alıyoruz. Yani ilk sıramızda düz olarak ördüğümüz ilmeklerimizi ikinci sıramızda hanımlar ters örüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Şu anda 3. modelimizi yapıyoruz. İlk modelimizi krem ile yapmıştık. İkinciyi pembe ile yaptık. 3. modelimiz yine krem ile yapılıyor. Her 2 sırada bir ip değiştiriyoruz. Renk değiştiriyoruz. Dileyen rengarenk de yapabilir hanımlar.
Fakat ben iki renkli yapmak istedim. O şekilde tercih ettim. Yine kremlerimi ters ördüm. Pembemi örmeden aldım. Kremlerimi ters örüyorum. Pembemi 4. şişimdeyim. Pembemi örmeden alıyorum. Tekrar krem ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Pembemi örmeden aldım. Kremlerim ters oluyor hanımlar. Pembeler örmeden alınıyor. Ve son ilmeğim pembe örmeden aldım. 2 sıra krem ipimizle modelimizi ördük. Tekrardan pembe ipimi alıyorum hanımlar. Bu defa pembe ile aynı şekilde modelimi yapacağım. Bu defa da hanımlar 3'er tane kremimiz vardı. Sadece bu ortadaki aradaki kremlerimizi örmeden alacağız. Diğer ilmeklerimizi pembe ile öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi pembe ile örüyorum. Ortadaki kremimi örmeden aldım. Modelimizin 1. sırasında ilmekleri yine düz örüyoruz. Bir sonraki sırada da hanımlar pembe ilmekleri düz öreceğiz, pembe ilmekleri ters öreceğiz ve krem ilmekleri yine örmeden sağ şişimize alacağız. Hanımlar gördüğünüz gibi modelimizin hepi topu bu kadar. Model böyle devam ediyor. Dilerseniz pembe ile de modelimizi tamamlayalım. Model biraz daha kendini göstersin, iyice anlaşılsın. Bakın kremimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Kremimi aldım. Pembe ilmeklerim düz olarak örülüyor. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz hanımlar. 3. şişimde de aynı şekilde devam ediyorum. 3. pembemi ördüm. Kremimi örmeden aldım. 3 pembe, 1 krem. 3 ilmek. Pembeyi düz örüyorum. 1 kremi örmeden alıyorum. Modelimizi hanımlar böyle yapıyoruz. 4. şişime geldim. Burada da yine devam ediyorum. 3 tane pembemi örüyorum. 1 tane kremimi örmeden aldım. 3 pembemi düz olarak örüyorum. Kremimi aldım. Gördüğünüz gibi hanımlar model sadece 2 sıradan oluşuyor. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. Hani 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımlar bile rahatlıkla bunu yapabilirler. Böyle bir patik yaparak da patiğe başlayabilirler. İlk patiklerini yapabilirler. Şimdi modelimde 2. sıradayım. Pembe ilmeklerimi ters öreceğim. Kremlerimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Modelimde pembe ipimle 2. sıramı bu şekilde örüyorum hanımlar. Bakın yine kremimi örmeden aldım. Diğer şişimdeyim. Burada da yine devam ediyorum. Pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kremimi aldım. 3 ilmek pembem ters ve 1 kremimi örmeden aldım. Modelimize devam ediyoruz yine. Eliniz alışınca hanımlar böyle hızlıca ilerliyor model. Hızlıca örüyorsunuz çünkü. Kafa karışacak bir tarafı hiç yok modelin. Gördüğünüz gibi gayet rahat, kolay, güzel kurulumu var. Bakın 1 kremimi örmeden aldım. 3 ilmek pembemi ters örüyorum. Kremimi alıyorum. 3 tane pembemi ters örüyorum. Kremimi alıyorum. 4. şişimdeyim. Yine ilk 3 ilmeğim pembe. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. De yumuşacık oluyor hanımlar bu patik. Gerçekten çok beğendim bunu. Sonraki ilmeğim kaldı. Bunu da pembe ile ördüm. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi pembe ile modeli bitirdik. 2 sıra ördük. Tekrardan kreme geçiyoruz. Aynı işleme devam ediyoruz. Krem modelimizi nasıl yapmıştık? İlk 3 ilmeğimizi krem ile örerek başladık. Hemen ortadaki pembeyi örmeden alıyoruz. İlk 3 ilmeği krem ile örüyoruz. Pembeyi örmeden sağ şişimize aktarıyoruz. Kremi örüyoruz. Pembeyi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde. Bakın hanımlar modelimiz gördüğünüz gibi kendini göstermeye başladı. Böyle devam edeceğiz. Hanımlar ben bu modelimden ne kadar yaptım hemen söylemek istiyorum. Bu krem olan modelimizi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda krem olanları saydım hanımlar. 11 tane krem model yaptım. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam geldi. Hanımlar sizler bu aşamada mutlaka patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Böyle ayağınıza ölçün. Şu şekilde hanımlar ayağınıza giyeceksiniz. Onu da göstereyim. Ölçü almadan yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki senin verdiğin tarife göre patiğim yok büyük oldu aman küçük oldu. Niye böyle oldu? Doğru tarif ver gibi saçma sapan yorumlar geliyor. Hanımlar lütfen ayağınıza ölçün. Herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, şişinin kalınlığı, inceliği, ipi her şey etkileyebilir patiğin boyutunu. Bu nedenle diyorum ki ayağınıza ölçün çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Ben 11 tane model yaptım ama
Sizler bakın şu ayak bileğine gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ayağınıza ölçün, bileğinize gelene kadar örün. Belki ben 11 yaptım, siz 13 yapacaksınız. Belki 14, belki 15, belki 7 yapacaksınız. Bu tamamen sizin örgünüze göre değişiklik gösterecektir. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü örelim gelelim. Ardından bilek ayrımına başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin ön tarafını tamamladım ve geldim. Bakın bu şekilde gayet esnek bir model. Şöyle göstereyim. 11 tane bu krem olanları saydığımız anda 11 tane modelimi yaptım. Şimdi modelimiz bitti hanımlar. Bilek ayrımına geçeceğiz fakat öncesinde bir ön hazırlık yapmak için ilmeklerimizin tamamını pembe ipim ile düz olarak öreceğim. İlmeklerimin hepsini düz öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Hanımlar artık buradan krem ipimizi de buraya kesip bağlayabiliriz. Çünkü krem ile işim kalmadı. Modelimin devamında artık sadece pembe ipimi kullanacağım. Gördüğünüz gibi bakın böyle ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken bir kere öreceğiz. Bir kere daha öreceğiz 4 şişimizi. Böylece 2 sıra olacak. 2 sıra boyunca düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca düz ördüm ve geldim ilmeklerimi. Şimdi ilk şişimdeyim yine ve bilek ayrımını bu aşamada yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar yine düz olarak öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile hanımlar şu an bilek ayrımını yapıyoruz. İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar bakın bu şekilde birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Yer değiştirdim, ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin yanlarına geçtik hanımlar. Bakın patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim hanımlar. İlk 7 ilmeğin bilek ayrımından sonra haroşa olduğu için ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın 4. ilmeğim haroşa 5, 6, 7. Şimdi patiğimin arka bölümüne geçtim hanımlar. Arka bölümde ön yüzde ise düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için yine ilmeklerimi düz olarak örmeye devam edeceğim. Bilek ayrımına kadar öreceğiz hanımlar, geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Şu anda bir diğer şimdiyim. Tabanımıza denk gelen bölümler buralar. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar burayı. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Ve sonuncu şişime geldim hanımlar. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da tekrar ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Şimdi hanımlar bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bunları da yine düz örüyorum. Ki bilek bölümündeki 7'şer ilmeklerimiz, 7'şer ilmeğimiz haroşa olacak. Bakın bilek ayrımına geldim. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkası böyle hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Bakın bilek ayrımına kadar geldim, geri döndüm. Şimdi arka yüzdeyim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bu bilek bölümünde 7 haroşam var. Düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve 7. Baktığımız anda hanımlar buraya bir diş haroşamız oluştu. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Patiğimizin arkasında hanımlar yapacağımız işlem bundan ibaret. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek eğer de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Başka arka bölümde yapılacak bir model, bir detay, ayrıntı hiçbir şey yok. Tabanımdaki bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Son şişime geldim hanımlar. Yine buradaki ilmeklerimi de
ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğimiz var bilek bölümünde. Düz olarak örüyorum. Böylece bilek kenarlarına, bilek ayrımındaki kenarlara haroşa düşüyor. Bakın bilek ayrımına kadar yine geldim. Tekrar geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İlk 7 ilmeğimi haroşa. Yine düz örüyorum. Haroşa ilmeklerimi. Bakın devamında gelen ilmeklerim de ön yüzde olduğum için tekrar düz örmeye devam edeceğim. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters örüp geleceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarlarını hanımlar şu bölüme toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Sizler yine hanımlar patiğinizi örerken, arkayı örerken de yine ayağınıza ölçmeniz gerekiyor. Ayağınıza giyin, patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun bu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bakın boş bir makine ayakta göstereceğim. Ayak topuğumuz burası. Topuğun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yapın hanımlar, patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını kendi ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. 15 diş haroşa yaptım buraya. Bu aşamada bilek ayrımından sonra hanımlar şu bölüm genişlediği için bakın 4 çimdeki 14 ilmeğim de şöyle tek şişle toplanacak duruma geldi. Bakın böyle dümdüz duruyor. Şöyle. Bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa ben 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi patiğimizin topuğunu kesmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Önce 7 ilmek haroşamı örüyorum. Elimin de burası az önce kapıdan girerken böyle kapının kenarına takıldı. Terim soyulmuş. Şu an video çekerken fark ediyorum. Neyse kaza. Evet 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafı da 24 ilmek ayırmıştık. Eğer ki siz şişinize 15'er ilmek yaptıysanız hanımlar sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Ben 24 ayırdım. Siz 26 ayıracaksınız. 13'er ilmek yaptıysanız da şişlerinizi sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Ve eğer 15 ilmek ayırdıysanız ilk 25 ilmeği örüp 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. 22 ilmek ayırdıysanız da 21 ilmek örüp 22.'yi örerken kesim yapacaksınız. Topuk kesimi bu şekilde yapılacak. Şimdi topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptıktan sonra geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. İlk kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Öncelikle kenardaki 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeğimi örerken bakın şişimden de bir ilmek aldım. Yine yanındakini ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani bir ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimden sonra tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Tekrar ön yüzde ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapacağız. Ve biz bu kesme işlemini bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz, arada kalan ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki 6 ilmeğin bitene kadar patiğimin topuğunu
Sizlere gösterdiğim gibi kestim geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimizden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar elime uygun rahat kullanabildiğim tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerimi şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Hem sağ hem de sol ayaktaki patiğimizin kesim yönü de aynı yönde oluyor hanımlar. Kesim yönlerimiz aynı. Gizli kesim olduğu için izi bile pek belli olmuyor. Çok şık duruyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de hanımlar aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde ikinci ilmeğimi alıyorum. İlkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilk ilmeği topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine buradakileri de aynı şekilde sırasıyla alıyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi yine ilkinin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilk ilmeği şöyle topluyorum. Artık şişlerimiz de boşa çıktı. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve artık ipimi de kesiyorum hanımlar. Patiğimize krem ipimiz zaten çok az gidiyor. Bu koyu pembe ipim de şu an ışıktan dolayı mor gibi falan duruyor galiba. Arttı bile. Hani ip yetiyor hanımlar. Hemen ipimin şimdi kalanını da göstereceğim. Ne kadar ipimin arttığını sizlere. Şöyle ipimin ucunu önce gizledim. Bakın patiğimizin önce topuğuna bakalım. Bu şekilde. Hemen kalan ipimi de size göstereyim. Bakın hanımlar şu kadar da ipim arttı bile. Bunu da yine başka bir patiğimde çiçek yaparken falan kullanabilirim. Bu şekilde ipimiz arttı. Bir de manken ayağıma giydireceğim patiğimi. Bir de ayağımızda görelim nasıl durduğuna bakalım. Hemen şöyle giydirelim. Şöyle bir dakika kendime doğru alayım bir rahat giydireyim. Gerçekten çok güzel, hoş bir patik oldu hanımlar. Gerçekten ben çok beğenerek, severek yaptım ve gayet de kolay bir model. Hani hiç böyle sıkıcı olmadı. Kolay ilerledi. Hemen patiğimize şöyle bakalım. Buyurun. Patiğimiz bu şekilde. Hemen yanını, tabanını, kenarlarını göstermek istiyorum. Bakın patiğimizin yanları. Esneklik payını da bakın hanımlar şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet de esnek. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.